Bu topraklar bir Orta Avrupa devleti olan Almanya. Toprakları kaldırmak için bir mega drone'u bu topraklara gönderiyoruz ve yerinden çıkartıyoruz. Ardından Suudi Arabistan topraklarına mega drone'u gönderip onu da yerinden çıkarıp Orta Avrupa'ya yolcu ediyoruz. Bu sırada boş kalan bu bölgeye Almanya'yı yerleştiriyoruz. Aynı şekilde Suudi Arabistan'ı da yerine yerleştiriyoruz. Öncelikle Fransa ve İtalya'nın bazı bölgeleri de dahil birçok ülkenin toprakları Suudi Arabistan'ın altında kalıp yok olurdu. Suudi toprakları artık 4 mevsimi yaşayan bir ülkeye dönüşürdü. Hurma yerine elma, üzüm ve arpa gibi ürünlerin bolca yetiştiği bir tarım merkezi haline gelir ve Avrupa'nın tarımda lider ülkelerinden biri olurdu. Çöllerdeki sıcak kumların yerini yemyeşil ormanlar ve serin nehirler alırdı. Almanya'da ise çam ve ladin ormanları hızla çölleşmeye başlardı. Çöllere kuracağı dev güneş panelleriyle enerji üretirdi. Ancak Almanya'nın dünya çapında ünlü bira üreticiliği arpa yetiştirilemediği için tarihe karışırdı. Ülkenin en büyük nehri olan Ren Nehri aşırı sıcaklardan kururdu. Almanlar yaz aylarında 50 dereceyi bulan sıcaklıklarla mücadele etmek zorunda kalırdı. Bu yüzden Berlin ve Hamburg gibi rakımı düşük şehirlerde yaşayan Almanlar 2 ton daha esmerleşirdi. Bavyera Alplerinin üstü artık kum tepeleriyle kaplanırdı. Burada yaşayan Alpin dağ keçisi ve altın kartal gibi türlerin nesli tükenirdi. Körfez'in ve Kızıldeniz'in hakimiyeti Almanlarda olurdu. Özellikle Rostock şehri Asya pazarından gelen ticaret gemilerinin uğradığı işlek bir liman haline gelirdi. Haliyle Almanya gemilerden alacağı geçiş ücretiyle ekonomisini daha da güçlendirirdi. Petrol ve gaz rezervleri Alman mühendisliğiyle birleşince enerji sektöründe büyük bir patlama yaşanırdı. Bu Almanya'yı Orta Doğu'nun ticaret merkezi haline getirirdi. Ancak Suudi Arabistan'da artık petrol ve doğal gaz çıkarılamayacağı için gayri safi yurt içi hasılası %55 oranında azalırdı ve daha fakir bir ülke olurdu. Özellikle ısınma ihtiyacını karşılamak için Rusya'ya bağımlı olurdu. Suuda Dağı 3015 metre yüksekliği ile Avrupa'nın yeni Alpleri olurdu. Suudi Arabistan Avrupa'ya geldikten sonra kadın haklarında ve sosyal reformlarda çok daha hızlı ilerleme kaydederdi. Normalde yasak olan kadın doktorun erkek hastayı muayene etmesi yasak olmaktan çıkardı. Nargile ve en önemlisi de misafirperverlik kültürü Avrupa'da dikkat çekerdi. Ayrıca Suudi mutfağının meşhur yemekleri olan kapsa ve mutabbak Avrupa ülkelerine yayılırdı. Birleşik Krallığın sevilen yemeklerinden olan Bangers and Mash, komşu Suudi Arabistan'da da tüketilmeye başlanırdı. Yapılan Bangers and Mash'in sosisi Birleşik Krallığın aksine domuz etinden değil, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olduğu için dana etinden yapılırdı. Almanya'da yer alan büyüleyici Köln Katedrali artık Orta Doğu'da yer alırdı. Türk gurbetçilerin bir kısmı aşırı sıcaklar ve çöl iklimi dolayısıyla Almanya'yı terk ederek Türkiye'ye geri dönerdi. Diğer taraftan Almanya, Sudan ve Yemen gibi ülkelerden mülteci akınına uğrardı. Almanya önlem olarak deniz dibine açılıp kapanan deniz duvarları inşa ederdi. Kuveyt, Almanya'ya karadan bağlanmak için bir köprü projesi yapar ancak Almanya mülteci akınına uğradığı için bu köprüyü yıkma kararı alırdı. Suudi Arabistan'ın NATO üyeleriyle çevrili bir pozisyonda olması savunma harcamalarını yeniden yapılandırmaya zorlar ve ağırlığı geleneksel silahlardan ileri teknolojiye dayalı savunma sistemlerine kaydırırdı. Orta Doğu'daki askeri stratejisine kıyasla Avrupa'daki konumu nedeniyle hava savunma sistemlerine, elektronik harp teknolojilerine ve siber güvenlik altyapısına daha fazla yatırım yapması gerekirdi. İsrail artık Orta Doğu'da istediği gibi askeri operasyonlar düzenleyemezdi. Çünkü nükleer silahlara sahip Almanya bölgedeki jeopolitik konumuyla caydırıcılığı olurdu. Ek olarak Zugspitze Dağı 2962 metre yüksekliğiyle Almanya'nın en yüksek dağı. Almanya bu dağın tepesine kuracağı bir askeri üsle birlikte Orta Doğu'da olup biteni izleyebilirdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.